Güney Azerbaycan Türklerinin aradığı kurtuluştur, özgürlüktür. Bizim derdimizin dermanı ancak bağımsızlık, istiklal. İran'da hayat pahalılığı halkı isyan ettirdi. Temel gıda ürünlerindeki önlenemeyen fiyat artışı infiale neden oldu. Görüntüler Kazvin kentinden. Protestocular süpermarket yağmaladı. Değerli soydaşlar, son dakika haberi. Oğuz Türk şehri, Güney Azerbaycanımızın başkenti Təbriz ayakta. Güney Azerbaycan Türkleri ayaklanmıştır. Bugün faşist, ırkçı İran Farsi rejimini itiraz etmekteler barışçıl yöntemlerle. Soydaşlarımızın sesine ses verelim, paylaşımlarımızı paylaşalım sosyal medyalarda. Güney Azerbaycanımızın sesi boğulmasın. İnterneti kesmek istiyorlar. Yukarıda helikopterler var. Rejimin güçleri sokakları kapatmaya çalışıyor ama milletimiz artık meydanlara inmiştir. Ve Güney Azerbaycan Türklüğü kendi sözünü söylemiştir ve yakın gelecekte kendi göbeğini de kendisi kesecektir inşallah. Bizi takip etmeye devam edin. Videolar geldikçe sizinle paylaşacağız. Allah'a emanetsiniz. İran'da yaşayan Türkler, giderek kimliksel ve ekonomik ayrımcılığa seslerini yükseltiyorlar. Güney Azerbaycan Türkleri, uluslararası medyaya ve Türk dünyasına seslerini duyurma mücadelesi veriyorlar. Türklerin dini lideri Şeriat Medarı ev hapsine mahkum edildi. Şeriat Medarı, Türk diline özgürlük ve Azerbaycan bölgesine otonomi istiyordu. Türkçe yaparsan, خب ترکی رو جوری صحبت کنید فارسی رو تو مدرسه و تو کوچه و اینا یاد میگیرن. İran'daki Türklerin bugün temel ve hayati olarak gördükleri istekleri bulunuyor. Özellikle Azeri sıfatı yerine Türk olarak adlandırılmalarını istiyorlar. Bunu "Haray Haraymen Türkem" sloganları ile her defasında dile getiriyorlar. Ayrıca İran Anayasası'nın 15. maddesine dayanarak Türk dilinin öğretilmesini ve Türk dilinde eğitimin verilmesini talep ediyorlar. Bir diğer önemli talepleri ise Türkiye sınırına 60 kilometre uzakta olan Urmu Gölü'nün susuzluktan kurtarılması. Güney Azerbaycanlı Türk aktivistler, Urmu Gölü'nün İran rejimi tarafından kasıtlı olarak kurutulduğu görüşünde. Türkiye sınırındaki Türk nüfusun, İran'ın iç bölgelerine yerleştirilmesinin hedeflendiği konuşuluyor. Iğdır'dan Hakkari'ye uzanan İran sınırındaki Maku, Hoy, Çaldıran ve Urmu gibi şehirlerde Türklerin çoğunlukta olduğu biliniyor. İran'da yaşayan Türklerin bir diğer şikayeti ise dengesiz kalkınma. İran'da Kirman, Fars ve İsfahan gibi Fars yoğunluklu eyaletlerde sanayi atılımları yer alırken, Güney Azerbaycan'daki eyaletlere bu yatırımların yapılmadığı belirtiliyor. Bunun sonucunda, Güney Azerbaycan Türklerinin bu eyaletlere işçi göçü verdiği ve bunun sonucunda birçok Türk'ün o bölgelerde asimilasyona kurban gittiği belirtiliyor. Ayrıca, vergi oranlarına baktığımız zaman ise, Güney Azerbaycanlıların bölgelerinde vergi oranlarının İran ortalamasının hep üzerinde olduğu görülüyor. 45 milyon civarında nüfusu olduğu belirtilen İran'daki Türklerin bir diğer başlıca problemi ise siyasi baskı. Bugün onlarca Türk aktivist ve Türk milliyetçisi pan-Türkist suçlamalarıyla hapis cezalarına çarptırılmış durumda. Gerek Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi, gerekse Çöhreganlı'nın faaliyetlerine izin verilmemiş, her ikisine de karşı sert biçimde karşılık verilmiş ve polisiye tedbirlerle bastırılmaya çalışılmıştır. Çöhreganlı, ABD'ye gitmek ve siyasi faaliyetlerini buradan sürdürmek zorunda kalmıştır. Ayrıca İran dışında kurulup, merkezi büroları da yurt dışında bulunan Azerbaycan Fedaiin Örgütü, Güney Azerbaycan Halk Cephesi ve Azerbaycan Kurtuluş Teşkilatı gibi örgütler, çoğunlukla İran hükümetinin yasa dışı bulduğu ve faaliyetlerini gizli biçimde yürüten topluluklardır. Türk dili ve Urmu Gölü problemleri adına, sosyal medyada Türkçe makale ve şiir yazdığı için hapse atılan ve mahkemeye çıkarılmadan tutuklanan Habib Sasaniyan'ın açlık grevi hala unutulmadı. Dünya Ana Dili Günü'nde Türk dili için basın açıklaması yapan Siyamet Mirzai, 10 yıl hapis ve 2 yıl sürgün cezasına çarptırıldı. İran Meclisi'nde Türk milletvekillerinden oluşan bir Türk fraksiyonu bu sesin yükseldiğinin sadece bir kanıtı. Güney Azerbaycan Türkleri, uluslararası medyada ve Türk dünyasına seslerini duyurma mücadelesi veriyorlar. İran'da Azerbaycan Türklerinin son yıllardaki kendini gösterme yolu, Tebriz'in Traktör Sazı adlı 1. Lig futbol takımıyla olmaktadır.
Takımın her maçı merkeze karşı önemli birer protestoya dönüşmekte, bir bakıma merkeze karşı talepleri ifade şekline bürünmektedir. İran Türk'ün zindanıdır, Türkiye Gülistan değil. İran Türk'ün dustaqlığı, Türkiye Gülistan değil. Demokratikleşse bile derdime derman değil. Reform ağrı kesicidir, yara sağaldan değil. Reform ağrı kesicidir, yara sağaldan değil. Benim derdimin dermanı ancak istiklal. Meşrutiyet gereğince sine gerip direndik. Muhtariyet söyleyince kanımıza belendik. Yeter artık hakkımızı kapı kapı dilendik. Gereğimiz hakkımızdır, bağımsızlık istiklal. Bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal. Gereğimiz hakkımızdır, bağımsızlık istiklal. Gereğimiz hakkımızdır, bağımsızlık istiklal. İran kütelmiş bir bıçak çürümeye yaklaşır. İran kütelmiş bir bıçak çürümeye yaklaşır. Reform demokrasi diye bitilmeye çalışır. Kimi kan kardeşlerinden bu oyunla barışır. Kimi kan kardeşlerinden bu oyunla barışır. Kim barışır, ben barışmam, barışacağım istiklal. Ne şahından fayda gördük, ne şanlı imamından. Ne şahından yarar gördük, ne şanlı imamından. Ağrı gördük, acı gördük, dağlası İran'dan. Yeter artık kalk ayağa, kocaman Azerbaycan. Yumruğunu kaldır bağır, bağımsızlık istiklal. Bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal. Yumruğunu kaldır bağır, 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 bağımsızlık istiklal. Bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal.